10. yüzyılın ortalarında Maveraünnehir ve Horasan'a hükmeden Samanoğulları Devleti, gücünü Türk kökenli köle askerlerden, yani gulamlardan alıyordu. Ancak bu sistem zamanla devleti içten içe kemirmeye başladı. Türk kumandanlar güçlendikçe Buhara'daki taht mücadelelerine müdahale eder hale gelmişlerdi. Bu komutanların en güçlüsü Alptegin'di. 961 yılında Samani Sarayı'ndaki bir taht mücadelesini kaybedince emrindeki Türk askerleriyle güneye, Hindistan yollarına yakın olan Gazne'ye çekildi. Ocak 963'te Gazne'yi ele geçirerek burada kendi askeri yönetimini kurdu. Fakat bu tam bir bağımsızlık ilanı değildi. Alptegin görünüşte hala Buhara'ya bağlıydı. Yani Gaznelilerin temeli bağımsız bir devlet olarak değil, yarı özerk bir garnizon şehri olarak atılmıştı. Alptegin ve oğlunun ölümünden sonra Gazne'deki askerler kendi içlerinden komutanlar seçmeye başladı. Bu komutanlardan biri olan kölelikten gelme Sebüktegin 977 yılında başa geçti. O yönetimi kendi ailesine kalıcı hale getirerek Gazneli hanedanının asıl kurucusu oldu. Sebüktegin de kağıt üzerinde Samanoğullarının Gazne valisiydi. Ancak kendi ordusunu yönetiyor, Hindistan sınırlarında yeni topraklar fethediyordu. Zamanla roller tamamen değişti. Çözülen Samani devleti kendi ordularına güvenemez hale gelince eski kölesi Sebüktegin'den yardım istemek zorunda kaldı. Sebüktegin ve oğlu Mahmut Horasan'a girip Samani tahtını isyancılardan kurtardı. Bunun üzerine Samani hükümdarı Mahmut'a Seyfü't Devle, yani devletin kılıcı ünvanını vererek onu Horasan ordularının başkomutanı yaptı. Gazne'deki küçük garnizon artık Horasan ve Maveraünnehir'in gerçek hakimi olma yoluna girmişti. Devlet resmen kurulmamıştı. Ancak güç çoktan Sebüktegin ve oğlu Mahmut'un ellerine geçmişti. İşte Gazneli Mahmut bu şartlar altında yükseldi. Mahmut 2 Kasım 971'de Samanoğullarının başkenti Buhara'da dünyaya gelmişti. Babası Sebüktegin henüz Gazne hükümdarı değildi. Alptegin'in çevresinde yükselen Türk kumandanlardan biriydi. Annesi ise Zabulistan'ın önde gelen ailelerinden birine mensuptu. Mahmut'un çocukluğu hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Ancak iyi bir dini ve siyasi eğitim aldığı, genç yaşlarından itibaren babasının yönetiminde görev üstlendiği bilinmektedir. Onun askeri ve siyasi kariyerindeki asıl dönüm noktası Horasan'daki Samani iç savaşları oldu. Mahmut babasıyla birlikte Ebu Ali Simcuri ve Faik'e karşı savaşarak Samanoğullarının hizmetinde büyük bir itibar kazandı. Nişabur merkezli Horasan ordularının başına getirildiğinde artık yalnızca Sebüktegin'in oğlu değildi. Samanoğulları devletinin en önemli bölgelerinden birini yöneten güçlü bir komutandı. 997 yılında Sebüktegin'in ölümü Gazne'de yeni bir taht mücadelesini başlattı. Sebüktegin küçük oğlu İsmail'i Gazne ve Belh'in varisi ilan etmişti. O sırada Nişabur'da Horasan ordularının başında bulunan Mahmut ise kardeşinin hükümdarlığını tanımadı. Mart 998'de İsmail'i mağlup ederek Gazne tahtını ele geçirdi. Samanoğulları taht kavgasından faydalanıp Horasan'ı geri almıştı. Mahmut kaybettiği başkomutanlık haklarını geri isteyip reddedilince ordusuyla Horasan'a yürüdü. 16 Mayıs 999'da Samani kuvvetlerini ezerek Horasan'ı kesin olarak topraklarına kattı. Aynı yıl kuzeyden inen Karahanlıların Buhara'yı ele geçirmesiyle Samanoğulları Devleti tarih sahnesinden tamamen silindi. Artık eski Samani toprakları paylaşılmış, Ceyhun Nehri'nin doğusu Karahanlıların, batısı ve güneyi Mahmut'un olmuştu. Alptegin'in garnizonu artık tam bağımsız büyük bir imparatorluktu. Mahmut 999'daki zaferini Abbasi halifesi Kadir Billah'a bildirdi. Halife de Kasım 999'da onun hakimiyetini tanıyarak kendisine Yeminü't Devle ve Eminül Mille ünvanlarını verdi. Bu ünvanlar Mahmut'un Hindistan seferlerinde cihat ve İslam koruyuculuğu üzerinden üstleneceği dini misyonun temelini oluşturdu. Peki halife ona sultan dedi mi? Popüler tarihin aksine hayır. Sultan ünvanı halifenin Bağdat'tan yolladığı bir ferman değil, Mahmut'un bizzat savaş meydanlarında kazandığı fiili kudretin sonucuydu. Arapçada mutlak güç ve otorite anlamına gelen sultan kelimesi, Mahmut'un artık kimsenin emri altındaki sıradan bir vali olmadığını anlayan saray katipleri tarafından kullanılmaya başlandı.
Böylece İslam tarihinde halifenin dini otoritesiyle dünyevi kılıç kudreti bir kağıt parçasıyla değil, sahadaki çelik ve kanla ilk kez birbirinden ayrılmış oldu. Dünya tarihinin ilk resmi sultanı doğmuştu. Gazne'nin doğusunda Hindukuş dağlarının ötesine uzanan Kabil ve Indus yolları bulunuyordu. Bu bölgenin en güçlü devleti Hinduşahilerdi. Sebuktegin daha önce Hinduşahi hükümdarı Jaipal'la savaşmış ve Gazne'nin hakimiyetini Kabil Vadisi'ne doğru genişletmişti. Mahmut bu nedenle tamamen bilinmeyen bir ülkeye yönelmiyordu. Babasının başlattığı sınır mücadelesini devam ettirecekti. Ancak babasının bıraktığı bu miras sadece bölgesel bir sınır çatışmasından ibaret kalmayacaktı. Sultan Mahmud, Hindukuş dağlarının ardındaki o efsanevi zenginliklere ve devasa ordulara karşı öyle bir strateji izleyecekti ki, adı yüzyıllar boyunca unutulmayacaktı. Bu coğrafyanın köklü geçmişini, İslamiyet'in Hint alt kıtasıyla ilk temaslarını ve yüzyıllar boyunca şekillenen o karmaşık medeniyet yapısını daha derinlemesine incelemek isteyenler için güçlü bir kaynak var. Kronik kitaptan çıkan Kısa Hindistan Tarihi. Thomas Metcalfe ve Barbara Metcalfe'ın kaleme aldığı bu eser, Babürlerden sömürge dönemine kadar Hint alt kıtasının siyasi, kültürel ve toplumsal dönüşümünü anlamak için kütüphanenizde mutlaka bulunması gereken rehber niteliğinde bir çalışma. Bu eseri ve önerdiğimiz pek çok kitabı açıklamalardaki linkte bulabilirsiniz. Biz de bu videoda işte bu devasa coğrafyanın kaderini değiştiren o büyük akınları ve Gazneli Mahmut'un askeri dehasını tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Şimdi seferlerin asıl hikayesine geçiyoruz. Eylül 1000'de ilk Hindistan seferine çıktı. Kabil'in doğusundaki Lamgan bölgesinde bulunan bazı sınır kalelerini ele geçirdi ve ardından Gazne'ye döndü. Bu harekat, büyük bir Hindistan istilasından çok sınır hattını güvence altına almaya yönelik ilk adımdı. Mahmut 1001 yılında gözünü doğuya, Hindistan yollarını kapatan en büyük engele, Hinduşahi devletine dikti. Bir zamanlar Kabil'den Pencap'a kadar uzanan bu devlet, Gazne baskısıyla Indus kıyılarına kadar çekilmiş olsa da Hindistan'ın içlerine uzanan yolların önünde hala güçlü bir kalkandı. 27 Kasım 1001'de iki ordu Peşaver Vadisi'nde karşı karşıya geldi. Raja Jaipal'ın komutasında yüzlerce savaş filiyle desteklenen devasa ve hantal bir Hint ordusu vardı. Mahmut'un gücü ise sayıca daha az ama son derece hareketli ve tecrübeli Türk süvarilerine dayanıyordu. Hint savaş filleriyle Orta Asya'nın hafif süvari okçularının ilk devasa karşılaşmasından kimin galip çıkacağı sorusunun cevabı, bölge tarihinin kırılma anlarından birisi olacaktı. Savaşın taktiksel detayları bugün efsanelerle karışmış olsa da kesin olan bir şey vardı. Gazneli süvarilerin ard arda gerçekleştirdiği yıpratıcı saldırılar karşısında Hint ordusu dayanamadı. Öğle saatlerine gelindiğinde savaş bitmiş, devasa ordu dağılmış ve Raja Jaipal tüm ailesiyle birlikte esir düşmüştü. Bu zaferle birlikte Hindistan'ın kapıları Mahmut'a geri dönülemez biçimde açılmıştı. Muzaffer komutan zaferin ardından Hinduşahilerin merkezi Vaihand üzerine yürüdü. Şehri ele geçirerek Indus'un batısındaki Gazneli hakimiyetini güçlendirdi. Böylece Peşaver Vadisi ve Kabil'den Indus'a uzanan güzergah büyük ölçüde Gaznelilerin kontrolüne geçti. Bu ilk zaferde sadece toprak kazanılmadı. Düşmanın en büyük silahı da ele geçirildi. Savaş filleri. Sultanın en büyük askeri yeniliklerinden biri, Orta Asya'nın hızlı hareket eden Burkaç ustası okçu Türk süvarileriyle Hindistan'dan elde ettiği ağır zırhlı savaş fillerini aynı orduda entegre etmesidir. Süvariler hızı, fillerse şok ve zırh etkisini sağlayarak döneminin yenilmez savaş makinesini oluşturacaklardı. Peşaver zaferi Hinduşahi direnişini sona erdirmedi. Jaipal'ın oğlu Anandpal mücadeleyi sürdürürken Mahmut yeni bir saldırıdan önce çevredeki güçleri etkisiz hale getirmeye yöneldi. Yıl 1004 ve 1005 arası Batıya hakimi Becira'yı mağlup etti. Ardından Fatimi halifesine bağlı İsmaili yönetici Ebülfütuh Davud'un idaresindeki Multan üzerine yürüdü. 1006'da şehri itaat altına alarak yönetimi Müslüman olan Suhpal'a bıraktı. Ancak Suhpal'ın ayaklanması üzerine yeniden sefere çıktı ve Multan'a kendi kumandanını atadı. Böylece Hinduşahileri güneyden kuşatırken bölgede Sünni hakimiyetini de güçlendirdi.
Gazneli baskısı karşısında Anantpal, Ujjain, Gwalior, Kanauj, Kalincar, Delhi ve Ajmer gibi merkezlerin desteğiyle büyük bir ittifak kurdu. Müslüman akınlarına karşı Hint hükümdarlarının o zamana dek oluşturduğu en büyük kuvvetlerden biri olan bu ordu, 1009 yılı başlarında Vahyent yakınlarında Gaznelilerle karşılaştı. Savaşın ilk safhasında Gakkar savaşçılarının şiddetli hücumu, sayıca az olan Gazneli ordusunu zor durumda bıraktı. Kanatlardaki Türk süvarileri atlarından inerek siper ve hendeklerin ardında direnmeye çalıştı. Anlatıya göre Anantpal'ın fili neft ve oklarla ürkütülünce savaş alanından uzaklaştı. Hükümdarlarının kaçtığını düşünen Hint askerleri paniğe kapıldı. İttifak ordusunun düzeni bozulunca Gazneli süvarileri karşı saldırıya geçerek zafer kazandı. Vahyent zaferi Hinduşahileri tamamen ortadan kaldırmasa da Indus geçitleri ve Pencap yollarındaki güç dengesini büyük ölçüde Gazneliler lehine çevirdi. Zaferin ardından Sultan Mahmud, demir tavında dövülür düsturuyla hareket ederek hemen Gazne'ye dönmedi. Dağılan düşman kuvvetlerine aman vermedi ve onları takip ederek soluğu Himalaya eteklerindeki Sarp Nagargut Kalesi'nde aldı. Bölgenin yıllarca birikmiş devasa hazinesini barındıran bu stratejik merkez, 3 günlük kuşatmanın ardından dize geldi. Kaleden elde edilen dudak uçuklatan miktardaki altın, gümüş ve mücevher Gazne'ye adeta sel olup aktı. İşte bu noktada Mahmut'un Hindistan stratejisi gün yüzüne çıkıyordu. İç bölgelere yapılan bu seferler kalıcı bir işgalden ziyade rakiplerin belini kırmaya ve zengin merkezleri ele geçirmeye yönelikti. Zira on binlerce kişilik devasa orduların masrafı için hazıra daha dayanmazdı. Savaşın çarkları düşmandan alınan ganimetle dönmeliydi. Nitekim elde edilen bu servet Gazne ekonomisini tek başına sırtlıyor ve o yenilmez savaş makinesine can suyu oluyordu. 1009 yılına gelindiğinde Mahmud, Hinduşahilerin belini bükmüş ve kritik geçiş yollarını tutarak Kuzeybatı Hindistan'a damgasını vurmuştu. Ancak asıl fırtına henüz kopmamıştı. Gözü yüksekte olanın yolu uzun olur misali, Ganj Ovası'nın kalbindeki Mathura ve Kanauj gibi büyük şehirlere ulaşmasına daha 10 yıl vardı. Gazne ordularının Hindistan'ın derinliklerine yapacağı o asıl büyük yürüyüş, Multan, Tanesar ve Keşmir yolları tamamen sağlama alındıktan sonra başlayacaktı. Nagargut zaferinin ardından Mahmud doğrudan Hindistan'ın içlerine ilerlemek yerine kuzeybatıdaki hakimiyetini güçlendirmeye yöneldi. 1010 yılında yeniden Multan'a yöneldi. Şehir daha önce itaat altına alınmış olsa da eski hakim Ebu'l-Fütuh Davud'un etkisi ve bölgedeki İsmaili unsurlar tamamen ortadan kaldırılamamıştı. Davud'u yakalatan Mahmud, Multan'ı kesin biçimde Gazneli denetimine aldı. Böylece Multan üzerinden Pencap'a uzanan güney güzergahı güvence altına alındı. Ancak Hinduşahi direnişi devam ediyordu. Anantpal'ın ölümünün ardından tahta çıkan Trilochampal, Gaznelilerin Pencap'taki ilerleyişini durdurmaya çalıştı. Mahmud, 1013 yılında başladığı ve ertesi yıl sürdürdüğü sefer sonucunda Tuz Sıra Dağları bölgesindeki Nandana Kalesi'ni ele geçirerek Hinduşahilerin en önemli savunma merkezlerinden birini ortadan kaldırdı. Nandana'nın savunmasını oğlu Bimpal'e bırakan Trilochampal, Keşmir hükümdarından yardım istedi. Ancak Keşmirli kumandan Tunga'nın getirdiği destek kuvvetleriyle Trilochampal'ın ordusu Gazneliler karşısında yenilgiye uğradı. Buna rağmen dağlık coğrafya ve güçlü kaleler Mahmud'un Keşmir'in içlerine ilerlemesini engellemeye devam etti. Nandana seferinin ardından Gazne'ye dönen Mahmud, 1014 yılının sonlarında Pencap'ın doğusundaki Tanesar üzerine yürüdü. Bugünkü Haryana sınırları içinde bulunan şehir, Kuzey Hindistan'ın en önemli Hindu dini merkezlerinden biriydi. Ele geçirilen Tanesar yağmalandı ve şehrin saygın putlarından Chakrasvamin Gazne'ye götürüldü. Sultan Mahmud'un 1015 sefer yılındaki hedefi Keşmir oldu. Amacı Ganj Vadisi seferleri için kuzeyini sağlama almak ve Hinduşahilere destek veren Keşmir hükümdarını cezalandırmaktı. Binbir meşakkatle hazırlanan ordusunu Himalaya dağlarına sürdü. Onu tarihin büyük komutanlarından yapan şeylerden ikisi lojistik ve hız dehası olmasıydı. Kışın savaşılmaz denilen dönemlerde ve aşılamaz denilen coğrafyalarda on binlerce kişilik orduları ikmal sorunu yaşamadan intikal ettirmiş, düşmanlarını hazırlıksız yakalamıştır. Lakin Keşmir'in kilit noktası Lohkot Kalesi'ne düzenlediği sefer karizmasını fena çizecekti.
Kuşatma sırasında Himalayaların dondurucu soğukları ve şiddetli kar fırtınaları Gazne ordusunun hareket kabiliyetini ve lojistik hatlarını tamamen felç edince sultan geri çekilmek zorunda kalmıştır. Ancak asıl felaket dönüş yolunda yaşanmış, eriyen karların yol açtığı ani taşkınlar, geçit vermeyen bataklıklar ve rehber hataları yüzünden ordu büyük ölçüde sel sularına kapılarak ağır zayiat vermiş, Sultan Mahmud Gazne'ye güçlükle dönebilmiştir. Keşmir dönüşündeki ağır kayıplar Sultan Mahmud'u Hindistan seferlerine kısa bir ara vermeye zorladı. Ordu yeniden düzenlenirken kuzeydeki gelişmeler bütün planları değiştirdi. Zengin ve gelişmiş bir bölge olan Harzem'i yöneten Me'muniler, Gaznelilerle dengeli bir ilişki kurmuştu. Harzemşah Ebul Abbas Me'mun, Mahmud'un kız kardeşiyle evliydi. Mahmud'un hutbenin kendi adına okutulmasını istemesi ve Harzemşah'ın bunu kabul etmesi, bağımsızlıklarını kaybetmekten korkan Türk komutanları harekete geçirdi. Alptegin el-Buhari öncülüğündeki isyancılar 1017'de Me'mun'u öldürerek yerine yeğenini çıkardı. Mahmud, eniştesinin öldürülmesini savaş sebebi sayarak Hint savaş fillerinin de bulunduğu ordusuyla Harzem üzerine yürüdü. Hezarasp civarında yapılan savaşta filler karşısında paniğe kapılan Harzem ordusu dağıldı. İsyancı komutanlar yakalanıp idam edilirken Harzem doğrudan Gazneli hakimiyetine alındı. Harzem seferinin askeri zaferden çok daha büyük bir tarihsel önemi vardı. Başkent Gürgenç o dönem İslam dünyasının en parlak bilim akademilerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Şehri fetheden Sultan Mahmud sadece altınları ve toprakları almadı. Dönemin en keskin zekalarını da birer ganimet gibi Gazne'ye taşıdı. Bu devasa beyin göçüyle başkente getirilen evrensel deha El-Biruni, çalışmalarını sultanın himayesinde sürdürerek Hindistan'ın inançları, bilimleri ve toplum yapısı üzerine o eşsiz eserlerini kaleme aldı. Tıbbın kanun koyucusu İbn Sina da bu zorunlu kafilenin bir parçası olacaktı. Lakin Gazne ordusu Gürgenç'e girmeden kısa süre önce şehirden kaçarak sultanın otoritesinden kurtulmayı başardı. İbn Sina Gazne sarayına getirilememiş olsa da başkent çoktan bir kültür vahasına dönüşmüştü. Şehnamene'nin ölümsüz yazarı Firdevsi ile Unsuri ve Ferruhi gibi usta şairler, Sultan Mahmud'un sarayını aydınlatan o muazzam entelektüel kadronun yapı taşlarıydı. Mahmud'un Hindistan içlerine düzenlediği en büyük seferlerden biri 1018'de başladı. Hedef binlerce yıllık Hint medeniyetinin can damarı, zenginliğinin ve efsanelerinin merkezi olan Ganj Ovası'ydı. Sarsava Kalesi'ni ele geçiren Gazneliler, Baran ve çevresindeki merkezleri itaat altına aldıktan sonra Hinduların önemli kutsal şehirlerinden Mathura'ya ulaştı. Şehir ele geçirilerek tapınakları tahrip edildi ve zenginliklerine el konuldu. Seferin asıl hedefi ise dönemin en büyük Hint devletlerinden biri olan Pratihara İmparatorluğu'nun başkenti Kanauç'tu. 7 devasa surla çevrili, on binlerce tapınağı barındıran bu efsanevi başkentin aylarca sürecek kanlı bir kuşatmaya sahne olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Ufukta Gazne ordusunun devasa toz bulutunu, çelik zırhlı süvarilerini ve savaş fillerini gören Kanauç racası Rajapala, savaşmayı dahi göze alamadı. Devasa imparatorluğun başkenti savaşmadan, tek bir ok dahi atılmadan Gaznelilere teslim oldu. Mahmud bu uzak bölgeleri doğrudan topraklarına katmak yerine yerel yöneticileri itaat altına alıyor, direniş merkezlerini ortadan kaldırıyor ve elde ettiği ganimetlerle Gazne'ye dönüyordu. Hindistan'dan başkente akan akıl almaz miktardaki altın, gümüş ve köle emeği Harzem'den getirilen bilim insanlarıyla birleşince Gazne şehri dünyanın bilim merkezi Bağdat'la yarışır konuma gelmişti. Sultan Mahmud ordularının masrafını çıkardıktan sonra bu devasa ganimeti doğrudan mimariye ve kültüre yatırdı. Arusul Felek yani Göğün Gelini adıyla bilinen dönemin en büyük ve en görkemli ulu camisi bu yıllarda inşa edildi. Caminin etrafına devasa bir kütüphane, medreseler, rasathaneler ve sultanın dünyanın dört bir yanından toplattığı nadide eserlerin sergilendiği müzeler kuruldu. Savaşın finanse ettiği ve tarihe Gazne Rönesansı olarak geçecek olan bu eşsiz dönem, Gaznelileri sıradan bir askeri devlet olmaktan çıkarıp, İslam medeniyetinin en parlak kültür merkezlerinden biri haline getirmişti. Ganj Ovası seferinden sonra Sultan Mahmud birkaç yıl bölgeyi düzenleyici seferlere çıktı. Gvalior ve Sarp Kalincar kalelerini alıp kendisine biat etmeyen racalara boyun eğdirdi. Bu zaferlerin arasında 1021 yılında Sultan Mahmud yarım kalan bir hesabı kapatmak için yeniden kuzeye,
6 yıl önce kışa yenik düştüğü Keşmir'in kapısı Lohkut Kalesi'ne yöneldi. Fakat tarih tekerrür etti. Şiddetli kar fırtınaları Gazni ordusunun önünü bir kez daha kesti. Büyük bir askeri dehaya sahip olan sultan, doğayla inatlaşmanın faydasız olduğunu kabul ederek ordusunu kayıpsız bir şekilde geri çekti. Bu, Mahmut'un Keşmir'e yaptığı son sefer oldu. Artık hedefler sadece güneyin zengin düzlükleriydi. Sultanın yeni hedefi Gucerat Yarımadası'ndaki efsanevi Somnath Tapınağı'ydı. Ancak bu sefer öncekilere benzemiyordu. Ordunun uçsuz bucaksız, kavurucu Tar Çölü'nü aşması gerekiyordu. Bu devasa hareket planlanırken imparatorluğun kuzey sınırlarından, Maveraün Nehir'den endişe verici istihbarat raporları gelmeye başladı. Karahanlı Devleti iç savaşlarla zayıflarken bozkırlardan kopup gelen yepyeni, hareketli ve tehlikeli bir güç sınır boylarında toplanıyordu. Oğuzlar, yani Selçuklular. Somnath Seferi hazırlanırken Mahmut kuzey sınırlarında güçlenen Selçuklu Oğuzlarını da güvence altına almak zorundaydı. Bu amaçla 1025'te Semerkant yakınlarında Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han'la görüşerek sınırları güvenceye alan bir anlaşma yaptı. Ardından Selçuklu lideri Arslan Yabgu'yu karargahına davet etti. Rivayete göre Arslan Yabgu bir ok ve yay göndererek on binlerce Türkmen atlısını toplayabileceğini söylemişti. Bu gücü tehdit olarak gören Mahmut, onu tutuklatarak Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsettirdi. Böylece kuzeydeki tehlikeyi geçici olarak etkisiz hale getiren Mahmut, 1025 sonbaharında Somnath seferine yöneldi. Bu kez karşısındaki en büyük engel Hint ordularından çok Tar Çölü olacaktı. Ekim 1025'te Gazne'den ayrılan orduda 30 bin düzenli süvariyle çok sayıda gönüllü bulunuyordu. Mahmut önce Multan'a ulaştı. Ardından alışılmış Pencap yollarından ayrılarak Sint ve Rajasthan çölleri üzerinden Gujarat'a yöneldi. Seferin en büyük sorunu düşman ordularından çok su ve erzak teminiydi. Ordunun ihtiyaçları çok sayıda deveyle taşınıyor, güzergah üzerindeki kuyuların kontrolü hayati önem taşıyordu. Çölde günlerce süren bu ölümcül yürüyüş bir askeri deha ve lojistik kusursuzluk eseriydi. Gazni ordusu çölü kayıpsız aşarak Gujarat'ın başkenti Anhilvara'ya ulaştığında yerel Raja Bhima bu doğaüstü ilerleyiş karşısında dehşete düşüp savaşmadan şehri terk etti. Mahmut buradan güneye ilerleyerek Arap Denizi'nin kıyısındaki dalgaların surlarını dövdüğü Somnath Tapınağı'na ulaştı. Burası sıradan bir tapınak değildi. Hindistan'ın en kutsal ve en zengin hac merkeziydi. İçerideki devasa Shiva putu anlatılan efsanelere göre havada asılı duruyordu. Tapınağın kubbesi mücevherlerle kaplıydı. Hazinesinde binlerce yıllık altın birikimi yatıyordu. Tapınak kenti savunanlar Tanrı Shiva'nın bir mucize göstereceğine emindiler. Fakat beklenen mucize gerçekleşmedi. Gazni okçuları surları cehenneme çevirdi. Kuşatma makineleriyle surlara çıkan Gazni askerleri tapınağın içine sel gibi aktı. 3 gün süren korkunç boğazlaşmanın ardından Somnath düştü. Sultan Mahmut bizzat tapınağın içine girerek o efsanevi devasa putu parçaladı. Hint medeniyetinin o güne kadar sarsılmaz sandığı psikolojik duvar yıkılmıştı. Elde edilen ganimet, Mahmut'un o güne kadar Hindistan'dan topladığı tüm servetlerin toplamından bile fazlaydı. Somnath zaferi sadece askeri bir gövde gösterisi değildi. Bağdat'tan gelecek olan devletin ve İslam'ın sığınağı unvanı, Sultan Mahmut'un artık sıradan bir hükümdar değil, tüm İslam dünyasının tartışmasız lideri ve en keskin kılıcı olduğunun resmen tescil edilmesiydi. Somnath'ın yıkımı Hindistan coğrafyasında deprem etkisi yaratmıştı. Kutsallarına verilen zararın intikamını almak isteyen Hintli racalar, Paramara kralı Boja önderliğinde birleşip Tar Çölü rotasını kapattılar. Geri dönüş yolunda düşmanlarının kalabalık olduğunu anlayan Sultan Mahmut, elindeki hazineleri kaptırmamak adına beklenmedik ama cesurca bir karar aldı. Yönünü yolu izi olmayan Kuç bataklıklarına ve Sind'in tuz çöllerine çevirecekti. Bu karar kimileri için göz göre göre intihardı. Bu yeni rota bir askerin yürüyebileceği değil, ancak ölebileceği bir coğrafyaydı. Bölgenin uçsuz bucaksız tuz yatakları ve zehirli suları Gazni ordusu için bir cehenneme dönüştü. Güneş tepeden kavuruyor, askerlerin ayakları tuz kabuklarının altındaki çamura saplanıyordu. Ganimet taşıyan develer ve filler birer birer çatlayarak ölmeye başladı. Suyun tükenmesi, ordunun içindeki disiplini tehdit eden en büyük unsura dönüştü.
Üstüne ihanetler ve firarlar başladı. Sultan Mahmut'un demir iradesi ve ordusuna verdiği cesaretle ölümcül Tuz çölleri ağır kayıplara rağmen aşıldı ve ordu kendini Sint Nehri'nin nispeten bereketli kıyılarına attı. Tar çölünün batısındaki Mansura'ya varıldı. Burası Habbari Emirliği'nin başkentiydi. Mahmut burayı yağmaladı. Emiri öldürdü ve Sint coğrafyasını olası bir tehlike olmaktan çıkardı. Çok geçmeden Indus Nehri'ne ulaştı. Eşyaların nakli için yüzlerce sağdan oluşan nehir filosu oluşturdu. Bu sefer de karşısına ganimetin kokusunu alan savaşçı Jat kabileleri çıktı. Jatlar vurkaçlar yaparak Gazni ordusunu rahatsız ettiler. Ordu bu taciz saldırıları altında kan kaybederek yürüyüşüne devam etmek zorunda kaldı. 1026 yılının ilk baharında zırhları paslanmış, sayıca azalmış ancak o eşsiz Somnat hazinesini korumayı başarmış olan Gazni ordusu nihayet başkentinin kapılarından içeri girdi. Bu sadece askeri bir zafer değil, doğanın, ihanetin ve pusu taktiklerinin amaçsızlığına karşı kazanılmış destansı bir hayatta kalma zaferiydi. Sultan, Indus'ta kendisine yaşatılanları cezasız bırakma niyetinde değildi. 1027'de Jatlar üzerine sefer kararı aldı. Lakin Jatlar devasa nehrin sularında, adacıklarda ve bataklıklarda saklanıyordu. Geleneksel süvari taktikleri burada işe yaramazdı. Askeri zekası kaba kuvvete değil, taktiksel hamlelere ve zekaya dayanan Mahmut, bunun çaresine de bakacaktı. Ordusunu alıp yola revan oldu. Multan'a geldiğinde mühendis ve ustalarına bir filo kurmaları için emir verdi. 20'şer kişi taşıyabilen 1400 özel teçhizatlı nehir gemisi yapıldı. Teknelerin burunlarına ve yanlarına düşman gemilerini parçalamak için devasa demir mahmuzlar yerleştirildi. Mürettebat okçulardan ve neft atan uzmanlardan oluşturuldu. Kara ordusu ise nehre paralel bir şekilde ilerledi. Jatların da 6000 kadar kayığı vardı. Ama bunlar hem çok küçük hem de teknolojik olarak çok yetersizlerdi. İki donanma Indus Nehri'nin geniş sularında karşı karşıya geldiğinde savaş kısa sürede bir katliama dönüştü. Gazne savaş teknelerindeki demir mahmuzlar Jatların ahşap kayıklarına büyük bir şiddetle çarpıp onları paramparça ediyordu. Suda sıkışan düşman teknelerinin üzerine yağan alevli oklar ve neft bombaları nehri kelimenin tam anlamıyla ateşe verdi. Jatlar sultana saldırmanın bedelini çok ağır bir şekilde ödemişti. Sultan Mahmut 17. Hindistan seferini Jatları kendisine bağlayarak tamamladı. Arslan Yapgu'nun esaretinden sonra Oğuzların ana kütlesi Tuğrul ve Çağrı Beylerin yönetimine geçti. Ancak henüz Gazneliler için doğrudan bir tehdit oluşturmuyordu. Buna karşılık Mahmut'un Horasan'a geçmesine izin verdiği 4000 çadırlık başka bir Oğuz grubu Nesa, Bavert ve Ferave çevresinde yağmalara başlayınca bölge halkı şikayetçi oldu. Bunun üzerine sultan valilerine bu grubun faaliyetlerini sınırlandırma emri verdi. Selçuklularla asıl büyük mücadele Mahmut'un ölümünden sonra başlayacaktı. Sultanın yönünü İran ve Horasan'a çevirmesinin asıl nedeni oluşan bir fırsattı. İran ve Irak coğrafyasına hükmeden Şii Büveyhoğulları hanedanı iç savaşlarla paramparça olmuştu. Rey şehrinin hakimi olan Mecdüddevle, Deylemli komutanlarının isyanını bastıramadı ve akıl almaz bir hatayla Gazneli Mahmut'tan yardım istedi. Bir kuzunun sürüyü koruması için kurdu evine davet etmesinden hiçbir farkı yoktu bu girişimi. Sultan Mahmut bu tarihi fırsatı kaçırmadı. Mecdüddevle'yi kurtarma bahanesiyle 1029 yılının baharında devasa bir orduyla batıya yürüdü. Rey önlerine geldi. Büveyhi lideri sevinç içindeyken bir anda tutuklanınca neye uğradığını şaşırdı. Sultan Mahmut onu zindana attırdı. Kılıcını kınından dahi çıkarmadan kente girdi ve altın tepside kendisine sunulan tahta oturdu. Rey seferi sadece bir toprak fethi değildi. Mahmut için bu, Sünni İslam'ın kılıcı olarak Abbasi halifesine sunacağı yeni bir armağandı. Rey, o dönemde Mutezile, Batıni ve Şii alimlerin merkezi konumundaydı. Sultan Mahmud şehre girer girmez devasa bir ideolojik temizlik başlattı. Bağdat'taki halifeye gönderdiği mektupta sapkınların kökünü kazıdığını ve Rey'i gerçek inanca döndürdüğünü müjdeledi. Sultan Mahmud bu muazzam Batı fetihlerinin yönetimini ordunun da çok sevdiği savaşçı oğlu Şehzade Mesud'a bıraktı. Şehzade Mesud, Gazne Kartalı'nın kanadını İran'ın batısına dek açacaktı.
Başkentine dönen Sultan Mahmud'un sıradaki mücadelesi en zorlu rakibiyle, yani eceliyleydi. 59 yaşındaydı ve uzun süredir verem hastalığının pençesindeydi. 1029'un sonlarında hastalığı iyice ağırlaştı. Sarayının loş koridorlarında herkes o efsanevi Fatih'in sonunun yaklaştığını konuşuyordu. Sultan yatakta zayıf düşerek ölmeyi reddetti. Hekimlerin dinlenme tavsiyesine uymayıp acılarına rağmen devlet işlerini bizzat yürütmeye, divan toplantılarına at üstünde katılmaya devam etti. Sonun yaklaştığını anlayınca oğullarından Şehzade Muhammed'i yerine veliaht ilan etti. Bu kararı Rey'deki oğlu Şehzade Mesud'un ileride tahta hak iddia etmesiyle bir iç savaşa yol açacaktı. Azrail 1030 baharında Gazne Sarayı'nın koridorlarında dolaşmaya başladı. Yatağında derin derin soluk alıp veren muhatabını aradı. Bulunca da usulca ruhunu bedeninden ayırdı. Ruhun terk ettiği beden Gazne'de, sultanın o çok sevdiği zafer bahçesine defnedildi. 32 yıl boyunca at sırtından inmeyen, geçilmez denilen çölleri aşan ve efsanevi kaleleri birer birer düşüren o yenilmez Fatih son nefesini verdiğinde, ardında sadece bir devlet değil, Asya'nın jeopolitiğini kökünden değiştiren devasa bir imparatorluk bıraktı. O, Hindikuş dağlarına sıkışmış küçük bir beyliği, doğuda Ganj Ovası'ndan batıda İran'ın kalbine, kuzeyde Harzem'den güneyde Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir cihan devletine dönüştürmüştü. Kılıcıyla parçaladığı putlar, fillerle açtığı nehirler ve sarayında başlattığı o büyük Gazne Rönesansı'yla sadece bir askeri deha değil, İslam dünyasının tartışmasız lideriydi. Mahmud'un Kuzey Hindistan'a düzenlediği o efsanevi 17 sefer, Hint alt kıtasının kapılarını kalıcı olarak İslamiyet'e açmıştı. Onun kılıcıyla çizdiği bu rota, yüzyıllar sonra kurulacak olan Delhi Türk Sultanlığı'na, görkemli Babür İmparatorluğu'na ve bugünkü Pakistan'la Bangladeş'in demografik varlığına zemin hazırlayan en büyük tarihsel kırılmaydı. Fakat onun demir iradesiyle yükselen bu devasa imparatorluk, ölümünden sadece 10 yıl sonra Dandanakan Ovası'nda kopan Selçuklu fırtınasıyla ölümcül bir yara alacak ve nihayetinde Gurlular tarafından tarih sahnesinden tamamen silinecekti.